Arkadaşlar Flight Simulator 2024 4. bölüme hoş geldiniz. 3. bölümdeki mikrofon sıkıntısından dolayı hepinizden özür diliyorum. İlk kargo görevimizi aldık. Şimdi bir kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Hafif kargo görevleri bize açıldı uzmanlıklardan. Coverlarımızı kaldırıyoruz. Takozlarımızı kaldırıyoruz. Pilot kapağını çıkartıyoruz ve giriş yapıyoruz. Başlangıç prosedürlerini hep birlikte tekrar bir göz atalım. Cessna'da nasıl yapıyorduk? Akümüzü açtık. Alternatörlerimizi açtık. Beacon, navigasyon ve strop lambalarımızı açtık. Eğer gece ise taksi lambamızı açmamız gerekiyor. İnerken de iniş lambalarımızı açmamız gerekiyor. Yakıt valfimiz açık. Yakıtı verelim. %20 throttle'a 20-25 arası bir throttle'a alalım. Marşımızı basalım. Çalıştığında anahtarı bırakıyoruz. Avionics'lerimizi açalım. İki ekranda geldiğini görelim. Bu arada bir flight planımıza bakalım. Evet, buraya da planımızı verdik. Taksiyi bildirmek için joystick'te sol tuşa ya da klavyede bildirdiği tuşa basıyoruz. Park pedallarımızı bırakıp normalde kuleden taksi onayı geldikten sonra pattern çiziyor ama burada tarla tezek olduğu için, burası da bir hava yolu olmadığı için, özür diliyorum, havaalanı olmadığı için ATC yok karşımızda. Yani kuleden bize yanıt verecek kimse yok. Direkt taksimizi yapıp kalkış yapacağız. Kalktıktan sonra şöyle yapacağım. Otopilotu ayarlayacağım. Belli bir irtifaya ve heading'i ayarlayacağım. Size otopilot ayarlarını tekrar göstermiş olacağım. Sonra atlayacağım. İnişe geçeceğiz. Hold short dedikleri noktada durduktan sonra, kısa bir bekleme yaptıktan sonra kalkış izni istiyoruz. Taksi burada bitmiş oldu. Kalkış prosedürüne geçtik. Normalde kuleden kalkış için onay geliyor. Onay geldikten sonra acknowledge yapıyoruz. Acknowledge etmek neydi? Geri bildirimde bulunmak. Kulenin bize söylediklerini geriye tekrar etmek. Anladım demek oluyor yani. Tekrarından sonra piste giriş yapabiliyoruz. Kalkışımızı yapıp ilk tırmanışı gerçekleştireceğiz. ...65 nottan Cessna'da kalkış için burnu yükseltiyoruz. Standart tırmanış hızı da 70 not, 70-75 arasında tutmaya gayret etmekte fayda var. Cessna tam güçte tırmanıyor arkadaşlar. ...1200 feet irtifaya tırmanalım. İlk tırmanışımızı gerçekleştirelim. Cruise speed'i ayarlayıp heading'i vereceğimiz yöne verip kafayı, yani 360 derece üzerinden kompasla düşündüğünüzde, pusula üzerinden 360 dereceye aldığınızda heading şuradaki derecelerle belirleniyor. Heading ayarımızı yapıp otopilota alacağım ve atlayacağım. İniş prosedürlerine geçeceğiz. Şimdi 1200 fite ulaştık. Heading'imizi 175'e getirip düz bir şekilde uzun bir süre, yaklaşık 20 dakikalık bir uçuş herhalde, onu bir kontrol edelim burada. Aynen.
Yaklaşık 12 dakikalık bir uçuşmuş. Ama onu beklemek istemiyorum. Şimdi altimetremizi otopilot ayarı için healing'imizi 175'e çekiyoruz. Flight direktörümüzü açıyoruz. FD tuşu. Yaklaşayım şöyle de. AP Autopilot'ın açılışı. Altimetre'i kilitleyeceğiz. 1520 fitteyiz şu an. Ucu 1500 fitte uçsun. Örnek veriyorum. Kilitledim. Healing açtım. Yani benim burada işaretlemiş olduğum şurada 175 derece healing'de git dedim. Motor uyarı veriyor. Çok gaz veriyoruz. Cessna'nın seyir motor RPM'i, motor gücü 2300 RPM. Nerede kalmıştık? Sonra dikey navigasyon modunu yani yükseklik modunu da açabiliriz. Tabii ki. Buradan trim ayarı yapıyoruz. Açmadık. Uçuş seviyede değiştirme modu. Şimdi siz bunu işte altimetreniz mesela 1500. Siz bu uçak niye böyle gidiyor? Siz işte 5000 fite çıkacaksınız. Buradan 5000 fite ayarlayıp flight level kontrolü açtığınızda tak diye 5000 fite yükselmek için manevra yapıyor otomatik pilotta. Şu anlık bu ayarlar yeterli. Açıyorum ve kontrolleri bırakıyorum. ...1520 fite kadar inecek. Healing'i 175'te tutacak. Tutuyor şu anda. Ve bu şekilde uçuş gerçekleştirecek. İniş kısmına geçebiliriz. Atlayalım. Evet. İnişteyiz. Planımızı bir flight plandan bir bakalım. Bakamıyoruz. Bakacağız. Bakamadık. Nereden bakıyorduk buna ya? Evet, burası. Neredeyim ben? Buradayım. Burada uçak gidiyor. Hızlı bakmam lazım. Tamam. Şöyle bir U çizip tekrar geri gelip final point'e gireceğiz. Havaalanını görsel olarak görelim. Pisti. Nerede pist? Abicim bu tarla tezekte hep böyle pist karmaşası yaşıyoruz. Nereye ineceğiz ya? Şurası herhalde değil mi? Aynen burası. Buraya iniş yapacağız. İnişi bildiriyoruz kuleye. Hatta bu kule yok. Tarla tezek. 65 fitte rahat rahat iniyoruz. 65 knotta, özür dilerim. Foxtrot Mike Alpha, Delta Traffic Cessna 5 Romeo. Zulu Quebec Kilo is on final runway 25 to land. Çok garip bak. Abicim herhalde şu çizginin olduğu yere inecektik. O yüzden mi kızdı? Nedir ya? Anlamadım ki. Pistten çıkın. Çıktım al.
Yani hata var galiba görevde. Pisti tanımıyor. İndiğimiz yeri tanımıyor. Bu arada ilk esimizi aldık. Çok güzel oldu bu. Başka da pist yoktu oralarda ya da ben mi göremedim videoda artık. Ben de editlerken bakacağım. Garip oldu. Hafif kargo uçuşu bu şekildeydi. Yüksek performans onayının sertifikasını alabiliyormuşuz mesela. Kuyruktan tekerleleri de alabiliyormuşuz. Bunları aldığımızda yeni uçaklar açılacak. Hedefimiz ne? Hedefimiz şu. Aslında yapmak isteyeceğimiz jet havayolu taşımacılığını almak. Dolayısıyla yüksek performans onayımızı alıp jet motor derecelendirmesini alıp buradan da jet havayolu taşımacılığına geçeceğiz. Fakat ondan önce IFR uçmayı öğrenmemiz lazım. Çoklu motor derecelendirmesi, çok motorlu uçaklarla da uçmamız lazım. Havayolu taşımacılığı pilot lisansını da almamız lazım. Yani şu bölgeyi alarak bu kariyer modunda oynamak istediklerimize ulaşırız. 4. bölümümüzü bitirdik. Uzun bir seri yapmayı düşünüyorum. Kanalın desteğinize ihtiyacı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğinizde beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.